Deneyimci Robin L. Paylaşım tarihi 25 Ağustos 2016. Deneyim türü olağanüstü deneyim, ölüme yakın deneyim. 8 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nde sıradan bir çocukluk yaşıyordum. 1977 yılında hayatım bir anda altüst oldu. Bir sabah ne olduğunu anlayamadan kaçırıldım. Nereye götürüldüğümü bilmeden uzun, korkutucu bir yolculuk yaptık. Sonunda Afrika kıtasına vardık. O dönem Rodezya'da, bugünkü Zimbabwe, gündemde olan çatışmalar, kökeni ve hedefleri belirsiz güçlerin hareketliliğini hissediyordum. Kaçıran adamdan kısa süre sonra ayrıldım ve kendimi tamamen yalnız, bilinmezlikle baş başa buldum. Geceyi ormanda tek başıma geçirmek zorunda kaldım. Ay ışığının eğreti aydınlattığı bir yerde, soğuk ve yalnızlıkla mücadele ederek sabrettim. Ertesi gün, beni bulan bir kabileye rastladım. Önce tedirgindiler ama kısa zamanda bana su, yiyecek ve barınak sağladılar. Kısa süre içinde bu insanlar benim yeni ailem oldu. Beni kendi çocukları gibi benimsediler. Şarkılarını öğrettiler, ekim ve hasat yapmayı gösterdiler. Kendi giysilerinden pay verdiler. Kabilede özellikle Mama Ahtan adını verdikleri kadın bana annelik yaptı. Onun şefkatli ve koruyucu ilgisi bana güven verdi ve derin bir sevgi beslememe neden oldu. Köyümüzde bir süre huzur vardı. Günlük işler, öğretiler ve ortak şarkılarla zaman geçiyordu. Fakat huzur uzun sürmedi. Bir gün silahlı bir gerilla grubu köyün yakınından gelip bağırarak tehditler savurdu. O sırada beni koruyan bir yetişkin hemen sakladı. Saldırganlar ayrıldığında köydeki erkekler kendilerini savunmak için silah taşımaya başladılar ve ortamda sürekli bir gerginlik hissetmeye başladık. Yaklaşık bir hafta sonra köyde büyük bir tören düzenlendi. Davullar çalıyor, insanlar dans ediyordu. Bu törende bana yeni bir isim verildi. Ayşa. O hayattır anlamını taşıyordu. Bu isim hem kabul edilmemin hem de kabileyle bağımın simgesiydi. Beni daha da güçlendirdi. Ancak birkaç gün sonra gerillalar yeniden yaklaştı. O sırada çimenlerde oynarken ansızın silah sesleri duyuldu. Bir kurşun beni buldu. Kafatasımı delmedi ama başımın en üstünü sıyırdı. Derin ve korkunç bir yara açan, ateşli bir öpücüktü. Küçük bedenim anında bunaldı. Hayat benden akmaya başladı. Garip bir soğukluğun yayıldığını hissettim ve dünyamın kenarları kararmaya başladı. Kendi kanım tenimde sıcaktı ve ıslaktı. Kalbimin her atışıyla o değerli hayati enerjinin, yaşam gücünün benden aktığını hissediyordum. Okulun, oyunun, annemin sesi. Büyük bir zayıflık beni sardı. Beni derin, sessiz bir uykuya çeken ağır bir battaniye gibi. Dizlerimin boşaldığını, yerin beni karşılamak için yukarı doğru koştuğunu hatırlıyorum. İşte bu bir çocuğun basit netliğiyle düşündüm. Bu son. Sonra oldu. Artık bedenimde değildim. Onun üzerindeydim. Ağırlıksız ve özgür bir şekilde süzülüyordum. Aşağıdaki yerde yatan küçük, yaralı forma bakıyordum. Giysilerimin yırtık kumaşını, kanın saçlarımı keçeleştiren koyu lekesini görebiliyordum. Üzerime garip bir sakinlik çöktü. Bu manzarada terör yoktu. Sadece kopuk bir merak vardı. Az önce kararan görüşüm, daha önce hiç bilmediğim bir netliğe dönüştü. Etrafımdaki dünya hiç olmadığı kadar canlı, daha gerçekti. Her ağacın, her yaprağı, her ot bıçağı kendi iç ışığıyla parlayan, karmaşık detayların bir şaheseriydi. Her gün gördüğüm bir dünyaydı ama şimdi onu ilk kez görüyordum. Bu yeni, artan farkındalık durumunda, yaralı formumun yanında Afrikalı bir kadın belirdi. O benim biyolojik annem değildi ama genç hayatımda nazik bir varlığı olan bir kadındı. Diz çöktü ve küçük bedenimi bir annenin yeni doğmuş bebeğini tuttuğu şefkatle tuttu. Yukarıdan izledim, elini sıkıca başıma koydu, dokunuşu kanamayı durdurmak, hayatımı yerinde tutmak içindi. Havadaki bakış açımdan elinin baskısını hissetmedim ama ondan akan muazzam sevgi dalgasını hissettim. Derin bir güvenlik duygusuyla sarılmıştım. Tamamen ve eksiksiz bir şekilde önemsendiğimi hissediyordum. Nazik bir çekim, parlak, güzel bir ışığa doğru hareket etmek için karşı konulmaz bir çağrı hissettim. Yolculuk, görünmez bir akımla kaldırılıyormuş gibi yukarı doğru yükselmemle başladı. İlk başta karanlık, toprak bir mağarada hareket ediyormuş gibi buldum. Korkutucu değildi, sadece bir geçişti. Kendimi yürürken, sonra tırmanırken hissettim. Her zaman ilerideki artan parlaklığın kaynağına doğru yükseliyordum. Yolculuğun sessiz, yalnız bir kısmıydı
Kendi varlığımın derin, sessiz toprağında hareket etme zamanıydı. Beni gelecek olana hazırlıyordu. Yönlendiriliyordum ve yola tamamen güvendim. Daha yüksek hareket ettikçe tünelin doğası değişmeye başladı. Bu, sıradan bir kaya ve toprak geçidi değildi. Etrafımdaki duvarlar canlı hissediliyordu. Yavaş, nazik bir ritimle nefes alıyor gibiydiler. Dokunuşları yumuşaktı, sevgi dolu eller gibi hareket ediyorlardı. Bazen devasa, yarı saydam yapraklar gibi görünen şeyler arkamda birleşiyordu. Geride bıraktığım dünyaya kapanan perdeler gibi. Sanki kutsal, gizli bir yere götürülüyordum. Sıradan gerçekliğin perdesinin ötesinde bir bahçe. Karanlık boş değildi, canlı ve besleyiciydi. Sessiz, bekleyen bir varlıkla doluydu. Tünelin sonundaki ışık, uzak bir yıldızdan parlayan bir şafağa dönüştü. Nihayet parlak, her şeyi kapsayan bir parıltıya. Dünyada gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen bir ışıktı. Gözlerinizi kısmaya neden olan güneşin sert ışığı değildi. Bu ışık maddeydi, sevgiydi, zekaydı, her şeydi. Geçitten çıktığımda kendimi bu uhrevi yerde buldum, sıcaklığı ve nezaketiyle yıkanmıştım. Işık nazik bir enerjiyle atıyordu. Sanki saf bir huzur okyanusunda yüzüyormuşum gibi hissettim. Bu parlak, uhrevi ışık bahçesinde garip ve nazik varlıklar, zarif, akıcı bir hareketle hareket ediyorlardı. Eterik ve yarı saydamdılar, küçük, göksel deniz anasına çok benziyorlardı. Işığın içinde süzülüyorlar, formları yumuşak, iç renklerle parlıyordu. Katı değillerdi. Bu alemi dolduran aynı sevgi dolu enerjiden yapılmışlardı. Orada dururken parıltıyla yıkanmış bana sessizce yaklaştılar. Korku hissetmedim, sadece derin ve kalıcı bir merak. Yaklaştılar, birer birer doğrudan içimden geçmeye başladılar. Asla unutmayacağım bir histi. Bu varlıklardan biri, ruhsal formumdan her geçtiğinde, üzerime sıcak, arındırıcı bir su dalgası vurmuş gibi hissettim. Sadece geçmiyorlardı, beni aktif olarak iyileştiriyorlardı. İçimdeki acıyı barındırdığım yerleri arıyor gibiydiler. İçimdeki travmayı barındırdığım yerleri arıyor gibiydiler. İçimdeki üzüntüyü barındırdığım yerleri arıyor gibiydiler. 8 yıldır taşıdığım eski yaralara nazikçe dokundular. Gizli yaralara nazikçe dokundular. Silah sesinin anısından geçtiler. Savaş korkusundan geçtiler. Bir çocuğun hayatının küçük ve büyük üzüntülerinden geçtiler. Her geçişte acımın bir katmanını yıkadılar. Ruhsal bir arınmaydı. Ruhumun bir temizliğiydi. Beni daha hafif ve daha bütün hissettirdi. Süreç nazikti ama inanılmaz derecede güçlüydü. Her korku ve kafa karışıklığı düğümünün çözülmeye ve dağılmaya başladığını hissedebiliyordum. Travmatik anıların keskin kenarları yumuşatıldı, silinmedi, ancak bana acı verme güçlerinden arındırıldı. Yavaş yavaş daha hafif hissettim. Taşıdığımı bile bilmediğim bir ağırlık üzerimden kalkıyordu. Fiziksel acının kalıntıları, duygusal şok, ölme korkusu, hepsi bu şefkatli, deniz anası benzeri şifacılar tarafından nazikçe yıkanıyordu. Yeni yapılıyordum. Bozulmamış bir masumiyet ve huzur durumuna geri döndürülüyordum. Bu nazik varlıkların sonuncusu içimden geçtiğinde derin bir yenilenme hissi yaşadım. Temizdim, nettim, bütündüm. Travma kabul edilmiş, sevgiyle dokunulmuş, serbest bırakılmıştı. Sadece derslerle kalmıştım. Acının yükünden kurtulmuştum. Bu iyileşme eylemi, bu ışık bahçesinde özgürce ve koşulsuz verilen saf bir lütuf armağanıydı. O zaman anladım ki, iyileşmek unutmakla ilgili değildir, arınmakla ilgilidir. Sevginin varlığımızın en karanlık köşelerinden geçmesine izin vermekle ilgilidir. Ta ki bir kez daha ışıkla dolana kadar. Arınmadan sonra kısa hayatımın görüntüleri önümde belirmeye başladı. Anılar gibi değillerdi, daha gerçek, daha anlık idiler. Geçmişimden sahneler gözlerimin önünden geçiyordu. Kronolojik değil, duygusal önemine göre. Basit neşe anları, annemin elinin sıcaklığı, sıcak günde tatlı meyve tadı. Ama aynı zamanda zor şeyler de vardı. Çocuk zihnimin derine ittiği korku anları, üzüntü anları, bir baskın sırasında saklandığımı, küçücük ve korkmuş olduğumu gördüm. Asla yüksek sesle söylemediğim öfke anları, hayal kırıklığı anları. Bu, düzenlenmemiş, filtrelenmemiş tüm hayatımdı. Bu sahneler ortaya çıktıkça orijinal duygular yükseldi. Utanç göğsümü yaktı, korku midemde kıvrıldı. Kendimi kendi gözlerimle gördüm ve başkalarının gözleriyle de. Yanımda net, nazik bir rehber sessizce duruyordu. Nazik bir bilgelik beni yargılamadı. Sadece yanımdaydı.
Görüntüler beni kendi çığlıklarım, dökülmemiş gözyaşlarımın karanlık mağarasına götürdüğünde o oradaydı. Sakladığım benliğimin parçalarıyla yüzleşmeme yardım etti, şefkatle. Varlığı, bastırdığım her şeyi hissetme cesareti verdi. Elimi tuttu. Bu basit jestle karanlıktan çıkma gücünü buldum. Kederimin ve korkumun tüm gücünü hissetmeme izin verdim. Sonra garip bir şey oldu. Gürültü azaldı. Duyguların ezici yoğunluğu yumuşadı. Onlarla yüzleşmek ve güvenli alanda hissedilmelerine izin vermek güçlerini azalttı. Rehber hep yanımdaydı. Yalnız olmadığımı söyledi. Duygu çağlayanı değişmeye başladı. Korku, utanç, kayıp, öfke, fırtına yavaşça dönüştü. Sessiz bir kabulleniş dalgası geldi. Hayatımı bir yolculuk olarak gördüm. Bu kabulleniş daha derin bir anlayışa dönüştü. Derin sevgi, şükran yükseldi. Tüm anlayışı aşan bir huzur yayıldı. Nazik bir neşe, göğsümde sıcak bir ışık gibi yükseldi. Her şeyi içeriden aydınlatıyordu. O mükemmel huzur alanında bazı garip ve harika gerçekleri anlamaya başladım. Aynı anda hem inanılmaz derecede güçlü, hem de sonsuz derecede küçük hissettim. Küçücük bir kıvılcımdım. Yine de tüm parlayan evrene bağlıydım. Kendimi güvende hissettim. Birçok büyük annenin, bilge, sevgi dolu dişil enerji atalara ait bir konseyinin sevgi dolu kucağında tutuluyordum. Bu benim gerçek ailemdi. Kesinlikle bu büyük, kozmik kalbe ait olduğumu ve ne olursa olsun koşulsuz sevildiğimi biliyordum. Sadece 8 yaşındayken tüm karmaşıklığını tam olarak kavrayamadım. Ancak temel mesaj kristal berraklıktaydı. Bu büyük sevgide her zaman bir yuvam olacaktı. Sonra bir karar noktasına geldim. Kelimelerle değil, derin, içsel bir bilgiyle sunuldu. Önümde bir seçim vardı. Muhteşem ışığın derinliklerine doğru ilerlemeye devam edebilir ve dünyevi hayatımı, küçük bedenimi sonsuza dek geride bırakabilirdim. Ya da geri dönebilirdim. Acı ve mücadele dünyasına geri dönebilirdim. Yaralı kafalı küçük kıza geri dönebilirdim. Bu seçimi düşünürken içimde bir şarkı oluşmaya başladı. Kelimeleri olan bir şarkı değil, saf duygunun bir melodisiydi. Şifa ve şefkat şarkısıydı. İçimde başkaları için bu şarkıyı söylemek için güçlü bir arzu yükseldi. Bu ilahi amaç, bu şifa misyonu beni geri çeken şeydi. Geri dönmeyi seçtim. Karar verilmişti. Başkalarına bu sevginin gerçek olduğunu söylemek için geri dönmek istedim. Dünyanın kırık kalplerini iyileştirmeye yardım etmek için şarkımı söylemek istedim. Dünyam alt üst olup, güzelce yeniden düzenlenmeden önce, maneviyatla ilişkim sessiz, arka planda bir uğultuydu. Her adımımı yönlendiren büyük bir senfoni değildi. Hindu kültürünün canlı dokusuyla çevrili bir dünyada büyüdüm. Törenlerde bir güzellik, tanıdık dualarda bir rahatlık, topluluk buluşmalarında bir aidiyet duygusu vardı. Yine de bunlar derin, kişisel gerçeklerden çok kültürel işaretlerdi. Atalarımın diliydi, saygı duyduğum bir mirastı. Ama kendi ruhumun konuştuğu bir dil değildi. Ailemin gözlerinde inancı gördüm ve hayran oldum. Ama aynı yakıcı tutkuyu kendime ait hissedemezdim. Sık sık kutsal bir dansın kenarında duran bir gözlemci gibiydim. Karmaşık adımları, içten duyguları, dansçıların adanmışlığı. Ama müzik beni katılmaya zorlamadı. Tanrı kavramı, çözemediğim soyut bir tabloydu. Tanrı göklerde bir figür müydü, bir yargıç mıydı veya doğanın içinde bir güç müydü? Bu sorularla içsel olarak boğuştum. Organize dinin dogmaları çok dar geliyordu. Manevi hayatım nazik bir merak üzerineydi. Bu kopukluk samimi bir arayıştı. Onu hissetmek, gerçekten kendim için bilmek istedim. Daha fazlası olmalıydı ama hep ulaşılamazdı. Aile toplantılarına katıldım. Çevremdekilerin inançlarına saygı gösterdim. Ama içimde bir parçam ayrı kaldı, bekliyordu. Kişisel bir vahiy, sadece bana ait bir işaret bekledim. Ne aradığımı bilmiyordum. Sadece belirlenmiş yollarda bulamadığımı biliyordum. Hayat pratik öncelikler aldı. İş, ilişkiler, sorumluluklar, maneviyat nadiren gelen sessiz anlardı. Başarı arayışı, güvenlik ihtiyacı, somut dünyada mutluluk arzusu. Hayatımı mantık ve çaba üzerine kurdum. Evren fiziksel yasalarla yönetilen bir yerdi. Rehber bir varlık fikri, güzel bir peri masalı gibiydi. Rahatlatıcı ama benim deneyimim değildi ve böylece yaşadım. Maddi dünyamda mutlu, derin değişimden habersiz. Deneyim, bir gök gürültüsü veya kör edici bir ışık parlaması gibi gelmedi. Nazik, zarif bir teslimiyetti. Fiziksel bedenim zayıflarken, bildiğim dünya solmaya başlarken, karanlık,
boş bir boşlukla karşılaşmadım. Bunun yerine kendimi genişlerken hissettim. Bilincimin sınırları çözülmüştü, artık sadece ben değildim. Her şey oluyordum. Hastane yatağımın etrafındaki sevdiklerimin varlığını hissedebiliyordum. Sadece fiziksel dokunuşlarını değil, sevgilerinin, korkularının, umutlarının özünü de. Somut bir enerjiydi, derin bir saf duygu akımıydı. Her şey şaşırtıcı bir basitlikle netleşti. Karmaşık doktrinler yoktu, sadece saf anlayış vardı. Bir varlığın farkına vardım ama insan formu değildi. Bu bir varoluş haliydi. Muazzamdı, güçlüydü, eksiksiz ve her şeyi kapsıyordu. Koşulsuz bir sevgiydi, korkumu sildi, hayatın enerjisiydi. Babamın varlığını hissettim. Hayalet değil, canlı bir enerjiydi. Her şeyin yolunda olduğunu temin ediyordu. Rehberlik ediyor, sevildiğimi bildiriyordu. Hayatımın dokusu gösterildi bana. Her anın, her seçimin, her sevincin, her üzüntünün iplikler olduğunu gördüm. Olayların neden olduğu gibi olduğunu anladım. Hiçbir şey hata değildi. Mesaj kelimelerle değil, bir bilme dalgasıyla geldi. Sen muhteşem, sen güçlü, sen sevilen bir varlıksın. Hatırlama zamanı. Geri dönüp korkusuzca yaşama zamanı. Bu bir davetti, emir değil. Dönüş seçimi bana aitti. Huzur ve eve dönüş hissiydi. Küçük ayakkabıları çıkarmak gibi bir rahatlıktı. Tüm mücadele, kaygı, yeterince iyi olmama hissi eriyip gitti. Hastalığım ceza değildi. Kendi iç korkularımın, değersizlik hislerimin tezahürüydü. Bu berraklıkta bedenime geri dönersem iyileşecekti. Evren beni yargılamıyor, destekliyor, seviyor ve içsel değeri fark etmemi bekliyordu. Mistisizm dolu yolculuğum, Tanrı hakkındaki anlayışımı tamamen parçaladı ve sonra güzelce yeniden birleştirdi. Nazikçe merak ettiğim soyut kavramın yerini derinden kişisel, inkar edilemez bir deneyim aldı. Tanrı ayrı bir varlık değildi. Uzaktan bizi izleyen dışsal bir varlık değildi. Tanrı dediğimiz şeyin hayatın ta kendisi olduğunu fark ettim. Tüm evreni canlandıran bilinç, her şeyi birbirine bağlayan sevgidir. Dua edilecek bir şey değil, içimizde gerçekleştirilecek bir şeydir. Ondan ayrı değiliz, onun ifadeleriyiz. Her ağaç, her yıldız, her insan, her hayvan, hepimiz Tanrı'nın bir ifadesiyiz. Bu bir inanç değildi. İçinde yüzdüğüm somut bir gerçekti. Bilinçaltımda düşük seviyeli bir uğultu olan ölüm korkusu tamamen ve bütünüyle ortadan kalktı. O genişlemiş durumda ölüm diye bir şey olmadığını anladım. Bilincimiz, saf özümüz ölmez. Sadece şekil değiştirir. Bu bir paltoyu çıkarmak gibidir. Beden paltodur ama biz palto değiliz. Fiziksel yaşamımızın sonu bir son değil, bir geçiş, saf, geniş bilinç halimize bir dönüş. Son yargı veya ateşli bir cehennem fikri, korkudan doğmuş insan icadı gibi görünüyordu. Hissettiğim tek yargı, hayatımı doğru yanlış açısından değil, güzel bir öğrenme ve deneyim yolculuğu olarak gören saf, koşulsuz bir sevgiydi. Hayatın amacı algım derinden değişti. Hep hayatın başarı, hedef, daha iyi olmak olduğunu sanırdım. Ama bana gösterildi ki hayatın amacı sadece kendin olmak, tam ve korkusuz. Fiziksel dünyayı deneyimlemek, neşe hissetmek, sevgiyi ifade etmek, benzersiz ışığımızı olabildiğimizce parlak bir şekilde parlatmaktır. Değerimizi kanıtlamak için burada değiliz. Zaten değerliyiz. İnsan deneyimi yaşayan ilahi varlıklarız. Amacımız hedef değil, yolculuk, kendi ihtişamımızı hatırlama yolculuğu. Ölümden sonraki yaşam kavramı da değişti. Cennet, belirli bir yere gitmekle ilgili değildi. Birliğe, evrensel bilince yeniden katılmakla ilgiliydi. Ve en önemlisi, bu cenneti deneyimlemek için ölümü beklemeye gerek yok. O varoluş halini, sevgiyi, bağlantıyı şimdi getirebiliriz. Cennet bir yer değil, bir bilinç halidir. Korkuyu bırak, sevgiyi kucakla, otantik yaşa, böylece dünyada kendi cennetimizi yaratırız. Hayat bir sınav değil, bir armağan. Oyna, öğren, sev. Deneyimimden aldığım en güçlü vahiylerden biri, birbirimizle olan bağlantımızın inkar edilemez gerçekliğiydi. O alemde bunu sadece bir kavram olarak anlamadım. Varlığımın ta derinliklerinde hissettim. Sanki okyanustaki tüm bireysel dalgaların aslında aynı su kütlesinin bir parçası olduğunu fark etmek gibiydi. Kendimle diğer tüm canlılar arasındaki bağlantıyı hissedebiliyordum. Aileme duyduğum sevgi, evrenden hissettiğim sevgiyle aynı enerjiydi. Ve bu, beni koridordaki doktora, hastane penceresinin dışındaki ağaçlara bağlayan aynı enerjiydi. Kendimizle başkaları arasında algıladığımız sınırlar bir yanılsamadır, fiziksel duyularımızın bir hilesidir.
Bu derin birlik duygusu, şefkat hakkında yeni bir anlayış getirdi. Daha önce, şefkat pratik yapmaya çalıştığım bir şeydi, bir eylemdi. Sonra doğal bir varoluş hali haline geldi. Herkesle bağlantılı olduğunuzu gerçekten hissettiğinizde, başka birine zarar vermek, kendinize zarar vermek gibi gelir. Onların acısı sizin acınız olur ve onların sevinci sizin sevinciniz olur. Empati artık bir çaba değil, otomatik bir reflekstir. Her küçük iyilik eyleminin, bilincin tüm dokusunda pozitif enerji dalgaları gönderdiğini fark ettim. Tersine, her zulüm veya yargılama eylemi bütünü küçültür. Hepimiz aynı ilahi iplikten dokunmuş, bu işte birlikteyiz. Bu birlik duygusu, iyilik ve şifa hakkındaki bakış açımı tamamen değiştirdi. Dünya için yapabileceğim en büyük iyiliğin, önce kendimi iyileştirmek ve sevmek olduğunu anladım. Kendi neşenize ve refahınıza odaklanmak bencilce değildir. Aslında yapabileceğiniz en cömert şeydir. Sevgi ve neşeyle dolduğumuzda, dünyaya yaydığımız enerji budur. Kendi korkularımızı ve güvensizliklerimizi iyileştirdiğimizde, kolektifin iyileşmesine katkıda bulunuruz. Boş bir bardaktan dökemezsiniz. Kendi ihtişamımın parlamasına izin vererek başkalarına da aynısını yapma izni veriyorum. Kendimi sevmek, dünyayı sevmenin en temel yolu oldu. Bu evrensel bağ, başka kimsenin olmadığı anlamına geliyordu. Din, ırk, milliyet, inançlara dayalı ayrımlar, bu daha derin gerçeğin ışığında çözülen insan yapımı yapılar. Hepimiz aynı tek bilincin ifadeleriyiz. Kendimizi sonsuz bakış açılarından deneyimliyoruz. En şiddetli şekilde anlaşamadığınız kişi bile sizin bir parçanızdır. Bu, her konuda anlaşmamız gerektiği anlamına gelmez. Ancak hepimizin içindeki paylaşılan ilahi olanı tanıyarak, birbirimize bir sevgi ve saygı temelinde yaklaşmamızı gerektirir. Hepimiz bu güzel gezegende birlikte öğrenen ve büyüyen büyük, evrensel bir aileyiz. Bu farkındalık, gerçek, kalıcı barışın temelidir. Bedenime ve hayatıma dönmek, daha önce hiç görmediğim bir dünyaya yeniden doğmak gibiydi. Her şey farklıydı, çünkü ben farklıydım. En ani ve derin değişiklik, korkunun tamamen ortadan kalkmasıydı. Başarısızlık korkusu, başkalarının benim hakkımdaki düşüncelerinin korkusu, hastalık korkusu ve özellikle ölüm korkusu, hepsi gitmişti. Yerini evrene karşı derin, sarsılmaz bir güven almıştı. Desteklendiğimi hissediyordum. Her şeyin mükemmel bir şekilde geliştiğini ve hayatı kontrol etmeme veya zorlamama gerek olmadığını biliyordum. Bu, ilk kez rahatlamamı sağladı. Herkesi memnun etmeye çalışmayı bıraktım. Kendi ruhumu memnun etmek, kendi neşemi ifade etmek için yaşamaya başladım. Neydiye'den sonra, yaşadığınız deneyimi kelimelerle ifade etmek zor muydu? Evet. Burada, dünyada deneyimlediğimizden daha fazla boyutu var. Yaşadığınız deneyimi, yaşadığınız dönemde meydana gelen diğer yaşam olaylarıyla karşılaştırıldığında ne kadar doğru hatırlıyorsunuz? Yaşadığınız deneyimi, yaşadığınız dönemde meydana gelen diğer yaşam olaylarından daha doğru hatırlıyorum. 7 yılı aşkın süredir kitabım üzerinde çalışıyorum ve kendimi olabildiğince çok ayrıntıyı hatırlama pratiğine adadım. Deneyimi yazarak ve çizerek derinlemesine inceledim. Deneyiminizden sonra daha önce sahip olmadığınız herhangi bir psişik, sıra dışı veya özel yeteneğiniz oldu mu? Evet, bir empatım. Ruhum benimle konuştuğunu duyuyorum. Şifa şarkısı söylüyorum ve insanların iç seslerini duyuyorum. Vizyoner bir sanatçıyım. Deneyiminizin sizin için özellikle anlamlı veya önemli olan bir veya birkaç kısmı var mı? Ona odaklandığımda dış formunu ve içini görebiliyorum. Göğsünde, kalp hizasında en güzel sihirli kase var. Vücudumu tam önünde olacak şekilde çeviriyorum. Bu kaseye ve içindeki şeye ne kadar uzun süre bakarsam, kase o kadar genişliyor. Suyun dairesel hareketiyle hareket eden, sihirli bir şeyle dolu ve taşıyor. Hareket saat yönünde. Bir plak, çalardaki plağın yönünde gidiyor. Kaseden taşan, suyun yapacağı gibi yere düşmüyor. Aynı dairesel hareketi sürdürüyor ve vücudunun çok ötesine ulaşana kadar genişliyor ve genişliyor. Artık o kadar geniş ki bu çok renkli parıldayan akıntının akıntısına dahilim. Etrafımda hareket ettikçe beni yıkıyor. Üzerimden gri çamura benzer bir şey dökülüyor. Onun yanar döner akıntısının temizliğini bozacağından korkuyorum. Gri çamurum geniş bir daire şeklinde yayılıyor.
Çemberin etrafında 3. turda parıldayan akıntının içindeki gri rengi artık ayırt edemiyorum. Bu yüzden kalp kırıklığımı ve beni görmezden gelmesine gerek yok. Net olma yeteneği, zorlu duygularımın gri çamurundan çok daha güçlü. Daha sakin ve hatta korkumu daha da kabulleniyorum. Çünkü artık ona yük olacağından veya zarar vereceğinden korkmuyorum. Yaşlı bir adam olmadığını yeni gözlerle görüyorum. Oyulmuş merdiven boşluğu, mağara ve şu anda durduğumuz bu uçurum kenarı gibi yaşsız. Bronz teninin zengin rengi bana bu güneşsiz yerde yaşamadığını gösteriyor. Buraya tek amacının bana rehberlik etmek olduğunu anlıyorum. Kalbim, onun başkalarının kafa karışıklıklarında onlara yardım eden bir kahraman olduğunu anlayarak çarpıyor. İstediği her yere gidebilirdi ve benim için buraya gelmeyi seçti. Ona teşekkür etmek istiyorum ama hissettiğim her şeyi zaten bildiğini hissediyorum. O benim sihirbazım. En büyük başarısı korkumu kabullenmeye dönüştürmekti. Bu uçurum kenarında birbirimize bakıyoruz. Başını sağa doğru açık alana doğru salladı. Bana bir sonraki adımımızın uçurumun kenarından aşağı olduğunu gösteriyordu. Avuçları açık bir şekilde 2 elini bana uzattı. Yeni doğmuş bir bebek olsaydım, büyük ellerinin beşiğine sığardım. Ona doğru bir adım attım. Tam bir güvenle ellerimi onun ellerinin arasına koydum. Ellerim onunkilerde küçük ve mükemmel görünüyordu. Ayaklarımızı kenara doğru yavaşça yaklaştırdık. Parmaklarımı onun parmaklarının etrafına doladım ve uçurumdan birlikte atlarken sıkıca sıktım. Karanlık geceye ve mutlak sessizliğe düşmeye başladık. Ayaklarımız yere bastığında olduğu gibi birlikte kalmakta büyük bir rahatlık vardı. Şimdi yer tarafından sabit tutulmak yerine gökyüzüyle çevriliydik. Vahşi bir düşüş gibi hissettirmiyordu, huzurluydu. Her yıldızla bir ilişkimiz vardı. Bazı yıldızlar uzaklaşırken bazıları yaklaşıyordu. Bana saf bir sevgiyle bakıyor ve içimde konuşan sesiyle bana "Bu ölüyor" diyor. Bu deneyimi başkalarıyla paylaştınız mı? Evet, yaklaşık 30 yıl. Deneyiminizden önce ölümden dönme deneyimi hakkında herhangi bir bilginiz var mıydı? Hayır. Yaşadığınız deneyimin gerçekliği hakkında olaydan kısa bir süre, günler hatta haftalar sonra neye inandınız? Deneyim kesinlikle gerçekti. Rodezya Savaşı'nı atlatmaya devam etmek zorundaydım. Bu yüzden hayatta kalma her şeyin önüne geçti. Şu anki deneyiminizin gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Deneyim kesinlikle gerçekti. Çünkü bana kim olduğumu ve hayata dair tüm bakış açımı gösterdi. PMH Atwater tarafından listelenen 14 yan etkiden 13'üne sahibim. Hayatınızın herhangi bir döneminde, herhangi bir şey bu deneyimin herhangi bir kısmını yeniden üretti mi? Evet. Diğer NDE'lere sarıldığımda bazen kendimi evde hissedebiliyorum. Deneyiminizle ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? 7 yılı aşkın süredir kitabım ve sanatım üzerinde çalışarak deneyimlerimi paylaşıyorum. Güçlü bir STE deneyimi yaşayan herkesi daha fazla ayrıntı için yazmaya veya detaylar için sizinle bir görüşme yapmaya teşvik ediyorum. Deneyiminizi aktarmanıza yardımcı olmak için sorabileceğimiz başka sorular var mı? Çok iyiydi. İlahiye atıfta bulmak için daha fazla seçenek. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.